Bazı kardeşlikler vardır. İnsanın kalbi için bir sığınak gibidir. Ama bazıları da en derin yarayı yine aynı kan bağıyla açar. Bir mesaj, bir bakış ya da küçücük bir cümle. Ve kendinizi değersiz, suçlu, hatta yalnız hissedersiniz. Peki ya siz? Hiç kendi kardeşinizin mutluluğunuzdan çok yenilginizi istediğini hissettiniz mi? Hiç başarılarınız küçümsendi. Hatalarınız ise ömür boyu önünüze kondu mu? Bu videoda toksik kardeş ilişkilerinin 7 alarm verici işaretini anlatacağız. Ve göreceksiniz ki bu sessiz zehir çoğu zaman en çok güvendiğiniz yerden yayılıyor. Çünkü kan bağı her zaman güven anlamına gelmez. Bazen en ağır zincir, en yakın bağın içinden çıkar. 1. Bölüm. Sürekli küçümseme tuzağı. Ankara'da yaşayan Mehmet Bey, kardeşi Hasan Bey ile yaptığı her konuşmadan sonra içini ağır bir sorgulama kaplıyordu. Yeni terfi aldığını heyecanla paylaştığında Hasan Bey'in tepkisi hep aynıydı. "Ah, ama o pozisyon o kadar da zor değil. Herkes başarabilir" küçük bir cümle. Ama büyük bir darbe. Başarıların üzerine gölge düşüren, içten içe "sen yeterli değilsin" mesajı veren bu tür ifadeler aslında basit bir eleştiri değil, sistemli bir küçümsemedir. Zamanla bu sözler zihinde yankılanır. İnsan kendi zaferlerinin meşruluğunu sorgulamaya başlar. Acaba gerçekten tesadüf müydü? Hak etmemiş olabilir miyim? Küçümsemenin en sinsi yanı çoğu zaman şaka, espri ya da masum görünen bir karşılaştırma şeklinde gizlenmesidir. Kardeşinizin söylediği söz dışarıdan önemsiz gibi durur ama içinizde açtığı yara derindir. Birkaç defa yaşandığında hafif geçiştirirsiniz ama yıllar boyunca tekrarlandığında öz saygınızı kemiren bir kısır döngüye dönüşür. Yaşam deneyimleri gösteriyor. Onay arayışı, en kırılgan noktayı hedef alan sessiz bir zincirdir. İnsan var olduğundan beri kabul görmeye, sevilmeye, değerli hissetmeye muhtaçtır. Ancak bu ihtiyacın sürekli kardeşinizin onayına bağlanması sizi görünmez zincirlerle onun gölgesine hapseder. Mehmet Bey'in yaşadığı da buydu. Ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar başarı elde ederse etsin, hep bir ses "daha fazlası olmalı" diyordu. Çünkü gerçek takdiri kardeşinden bekliyor ama o hiçbir zaman gelmiyordu. Belki siz de bu tuzağa düştünüz. Küçük bir övgü uğruna yıllarca çabaladınız ama her defasında daha da küçüldünüz. Gözden kaçmasın. Değer başkalarının övgüsünde değil, yürüdüğünüz yolun sessiz tutarlılığındadır. 2. Bölüm. Duygusal şantajın ince sanatı. İzmir'de yaşayan Zeynep Hanım, kızının üniversite seçimi için ablası Nurten Hanım'a danıştığında cümleler hep aynı kalıptaydı. "Bunu sadece senin iyiliğin için söylüyorum. Hayatını mahvediyorsun, farkında değilsin. Benden uzaklaşırsan yalnız kalır, pişman olursun." Dışarıdan bakıldığında bu sözler şefkatli tavsiyeler gibi durur. Ama aralarına gizlenmiş 2 mesaj vardır. Sen tek başına karar veremezsin ve benden onay almadan attığın her adım tehlikelidir. İşte duygusal şantajın inceliği burada yatar. Açık bir saldırı değildir. Sevgi diline bürünmüş bir kontrol girişimidir. Zeynep Hanım zamanla kendinden kuşkulanmaya başladı. Ya o haklıysa? Ya gerçekten yanlış yapıyorsam? Bu sorular yetişkin bir insanın en temel hakkı olan özerklik duygusunu içten içe aşındırır. Çocuklukta uslu olursam sevilirim diye öğrenilen kalıp, yetişkinlikte uyarsam dışlanmam korkusuna dönüşür. Böylece karar verme kası zayıflar. İnsan kendi hayatı üzerinde söz sahibi olmasına rağmen başkasının gölgesine sığınmayı güven sanır. Gerçek sevgi korkunun gölgesinde yaşayamaz. Bir kardeşin öğüdü sizi büyütüyorsa değerdir. Küçültüyor ya da borçlandırıyorsa bu artık öğüt değil, bağımlılıktır. Sağlıklı sınır şudur: "Endişeni anlıyorum Nurten Hanım. Kararımın sorumluluğu bana ait." Bu cümle kavga çıkarmaz, bağları da koparmaz. Yalnızca rollerin yerini netleştirir. Yetişkin, yetişkin. Bu oyunun panzehiri suçluluk değil, ölçülü netliktir. Netlik manipülasyonu boşa çıkarır ve sizi kendi kararlarınıza geri getirir.
Ama netliğin olmadığı ilişkilerde sıradaki tuzak hemen belirir. Bitmeyen bir kimin daha iyi yarışı. 3. Bölüm. Bitmeyen rekabet sarmalı. Bursa'da yaşayan Ahmet Bey, her aile buluşmasından sonra kendini görünmez bir podyumdan inerken buluyordu. Kardeşi Osman Bey'le sohbet daima aynı yere varıyordu. Kimin işi daha prestijli, kimin çocuğu daha başarılı, kimin hayatı daha doğru. Ahmet Bey terfisini anlattığında Osman Bey hemen söze giriyor, kendi terfisinin daha zorlu şartlarda geldiğini, daha büyük sorumluluk taşıdığını vurguluyordu. Sanki aralarında yazılı olmayan bir skor kağıdı dolaşıyordu ve her cümle hanesine artı puan yazdırmanın peşindeydi. Bu rekabetin en yorucu tarafı samimiyeti sessizce öldürmesiydi. Mutluluğunuzu paylaştığınızda içten bir tebessüm görmek yerine ölçen, tartan, küçümseyen bir bakışla karşılaşmak. Zor bir dönemden geçtiğinizde ise içinizdeki yara kabuğuna dokunan o tuhaf rahatlama demek ki hala geride. Üstünlük yanılsaması sarsıldığında bazı kardeşler dengeyi tekrar kurmak için her fırsatı kullanır. Kıyaslar geçmiş başarılarını parlatır, sizin başarılarınızı olağanlaştırır. Araştırmalar bitmeyen karşılaştırmaların çoğu kez derin güvensizlikten beslendiğini gösteriyor. Eşit ilişki, eşit ayna demektir. Kendi gölgesinden ürken kişi bu aynayı bozmak için ya büyüteci ya da küçültmeyi eline alır. Sonuçta sohbet iki yetişkinin paylaşımı olmaktan çıkar. Görünmez bir yarış pistine dönüşür. Siz de fark etmeden ritminizi ona uydurur. Daha çok anlatır, daha çok kanıt sunar, daha çok yorulursunuz. Çıkış, podyumu terk etmek ve yarışı reddeden bir duruş sergilemektir. Kendinize şu soruyu sorun. Bunu anlattığımda ne bekliyorum? Cevap takdir ve onaytı ise o onayın gelmediği her an hayal kırıklığı kaçınılmazdır. Alkış değeri ölçmez, yalnızca kalabalığın gürültüsünü yansıtır. İyi haberlerinizi herkese değil, sevincinizi büyütenlere anlatın. Kıyaslama başlar başlamaz yarışı reddeden net bir cümle kurun. Osman Bey, ben yarışa girmiyorum. Paylaşmak istedim. Hepsi bu. Peki ya bu yarış hiç bitmiyorsa? Çoğu zaman sıradaki hamle geçmişin mühimmat olarak masaya sürülmesidir. Huzur başkasının skor tahtasında değil, kendi yolunuzdaki sessiz kazanımlarda saklıdır. Siz hiç böyle bir yarışın içinde buldunuz mu kendinizi? Yorumlara yazın, bakalım en çok hangi örnek tekrarlanıyor. 4. Bölüm. Geçmişin esir alıcı gücü. Konya'da yaşayan Fatma Hanım, kardeşi Ayşe Hanım'la yaşadığı her tartışmada aynı cümleleri işitiyordu. Beni o gün yalnız bıraktığını hatırlıyor musun? Senin yüzünden çektiğim acıları asla unutmadım. Bana yaptıklarından sonra gel de masum rolü yapma. Bu sözler basit bir hatırlatma değildi. Stratejik anlarda masaya konan bir silaha dönüşmüştü. Fatma Hanım kendi bakış açısını dile getirmeye çalıştığında Ayşe Hanım geçmişi bir kalkan gibi kaldırıyor, bugünü tartışmaya kapatıyordu. Böylece tüm konuşmaların seyri aynı yere varıyordu. Suçlu ve borçlu hissetmek. İşlenmemiş geçmiş, bugünü perdeleyen kalın bir sis gibidir. Ayrıntıları çarpıtır, duyguları ağırlaştırır. Zaten özür dilediğiniz, telafi etmeye uğraştığınız olaylar yıllar sonra tekrar önünüze konuyorsa, bu artık iyileşme değil, kontrol aracıdır. İnsan her defasında kendini savunmak zorunda kalınca içten içe küçülür. Yeni bir başlangıca hakkı olmadığına inanmaya başlar. Oysa geçmişi hatırlamanın kendisi sorun değildir. Her ailede konuşulması gereken kırgınlıklar, acılar, yanlış adımlar vardır. Asıl tehlike bu hikayelerin anlayış için değil, hüküm dağıtmak için kullanılmasıdır. Kardeşiniz her fırsatta eski borçları gündeme getiriyorsa, sizi sonsuz bir mahkumiyet döngüsüne hapsetmiş demektir. Böyle bir durumda yapılacak şey, borcunuzu sonsuza dek taşımayı reddetmektir. Evet, hatalarım vardı. Sorumluluğumu aldım. Ama bu suçlamayı ömür boyu taşıyamam diyebilmek cesaret ister. Böyle bir söz köprüleri yakmaz, gölgeleri aralayan ilk ışığı yakar. Ama bazı kardeşler yalnızca eski yaraları değil, görünüşte iyilik olan davranışları da bir silaha dönüştürür.
İşte tam bu noktada devreye sahte cömertlik tuzağı girer. 5. Bölüm. Sahte cömertliğin tuzağı. Adana'da yaşayan Hamdi Bey, kardeşi Mustafa Bey'in sürekli yardım tekliflerinden bıkmıştı. Çünkü her yardımdan sonra aynı cümleleri işitiyordu. "Senin için yaptığım onca şeyden sonra bana böyle mi karşılık veriyorsun? Ben olmasam sen burada olmazdın. Kimse yanında yokken ben hep vardım." İlk başta kulağa şefkatli gelebilecek bu sözler aslında gizli bir hesap defteri gibidir. Yapılan iyiliğin arkasına eklenen bu cümleler teşekkür değil, itaat bekler. Mustafa Bey'in yardımı Hamdi Bey'i güçlendirmek için değil, onu borçlu hissettirmek için veriliyordu. Borçlu olanın başı eğilir, hakkını aramaya çekinir. Nankör damgası yememek için sesini kısar. Danışan anlatılarında sık görülür. Gösterişli cömertlik şükranı bir susturucuya dönüştürür. Bir kardeş sana her şeyi ben sağladım diyerek görünmez zincirler kurar. Minnettarlık duygusu insani bir değer olmaktan çıkar. Bir susturucuya dönüşür. Bu tuzağa düşen kişi içinden "evet minnettarım ama aynı zamanda özgürüm" diyemez hale gelir. Oysa minnettarlık boyun eğmek demek değildir. Sağlıklı ilişkilerde teşekkür, bağımlılık yaratmaz, karşılıklı saygıyı güçlendirir. Eğer bir kardeş yaptığı iyiliği sürekli öne sürüyor ve sizi borçlu rolünde tutuyorsa, bu artık cömertlik değil, manipülasyondur. Hamdi Bey bir gün cesaretini topladı ve şu cümleyi kurdu: "Tüm desteğin için teşekkür ederim ama bu senin benim kim olacağıma karar verme hakkı vermez." Bu söz kavga çıkarmadı ama rollerin sınırını çizdi. Çünkü gerçek onur iyilik karşılığında satın alınamaz. Ve unutmayın, teşekkür zincir değil, özgürleştiren bir dokunuş olmalıdır. Ama bazı kardeşler iyilikle değil, kalabalığın önünde açtıkları sahnelerle üstünlük kurmaya çalışır. İşte sırada daha da incitici bir yöntem vardır. Kamuya açık aşağılama. 6. Bölüm. Kamuya açık aşağılama. Sakarya'da yaşayan Elif Hanım her aile toplantısına ağır bir endişeyle gidiyordu. Çünkü kız kardeşi Sevim Hanım'ın alışkanlığı vardı. En küçük tartışmayı bile seyirci önünde bir gösteriye dönüştürmek. Masada kahkahalar yükselirken birden Sevim Hanım söze giriyor, Elif Hanım'ın zayıf yanlarını anlatmaya başlıyordu. O her zaman sorun çıkarırdı. "Benim rehberliğim olmasa hiçbir şeyi doğru yapamazdı. Onunla yaşasaydınız neler çektiğimi bilirdiniz." Sözler sanki masum bir serzeniş ya da dostane bir paylaşım gibi söyleniyordu. Ama aslında özünde bir tek amaç vardı: Elif Hanım'ın güvenilirliğini başkalarının gözünde küçültmek. Bu durum yalnızca anlık utanç değil, uzun vadeli bir güven kaybı yaratıyordu. Çünkü dinleyenler farkında olmadan belki de gerçekten yetersiz diye düşünmeye başlıyordu. Uzmanlar bu tabloyu gizlenmiş güvensizliğin dışa vurumu olarak tanımlar. Kendi içindeki yetersizlik duygusunu bastıramayan kişi, başkalarının önünde kardeşini kusurlu göstererek geçici bir üstünlük sağlar. Bu yüzden tartışma artık fikir ayrılığı değil, bir seyirlik oyun halini alır. Bir taraf savcı, hakim ve jüriyi aynı anda oynarken diğer taraf sürekli sanık sandalyesinde kalır. Elif Hanım sonunda şunu fark etti: ne kadar savunma yaparsa yapsın, Sevim Hanım'ın aradığı şey hakikat değil, alkıştı. Yaşadıklarının karşısında bir karar aldı. Bu oyunlara girmeyecekti. Ne tanık toplamaya çalıştı, ne de kendini kanıtlamaya. Sessiz bir netlikle masadan çekildi. Çünkü onur, eğlence malzemesi yapılacak bir şey değildi. Sağlıklı bağ, tanıklara değil, mahremiyetin güvenine yaslanır. Eğer bir ilişki başkalarının gözünde değer kazanmak üzerine kurulmuşsa, orada sağlıklı samimiyet yoktur. Bir ilişki alkışla ayakta kalıyorsa, orada samimiyet çoktan çekip gitmiştir. Peki ya kardeşiniz kalabalık önünde değil de sessizliği bir silah gibi kullanıyorsa? İşte en acımasız yöntemlerden biri de budur. 7. Bölüm. Cezalandırıcı sessizlik. Van'da yaşayan Osman Bey, kardeşi Yusuf Bey'in tartışmalarda hep aynı yönteme başvurduğunu biliyordu. Ortadan kaybolmak. Telefonlara çıkmıyor,
Mesajlara cevap vermiyor, günlerce haber vermiyordu. Bir anlaşmazlık sonrası başlayan bu sessizlik haftalara, bazen aylara uzuyor, Osman Bey kendini sorgularken buluyordu. Acaba ne yaptım da bu kadar ağır bir cezayı hak ettim? Bu durum basit bir uzaklaşma değildi. Bu davranış, ilişkilerde bilinen en yaygın pasif-agresif ceza biçimidir. Kardeşin varlığını kasten reddetmesi en ilkel korkuları uyandırıyordu. Terk edilme, sevilmeme, değersiz görülme. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Özellikle en yakını tarafından görmezden gelinmek, beyin tarafından gerçek bir acı gibi algılanır. Uykusuzluk, kaygı, suçluluk duygusu. Hepsi bu sessizliğin gölgesinde büyüyordu. En acımasız yanı ise bu yöntemin çoğu zaman işe yaramasıdır. Osman Bey defalarca yapmadığı şeyler için özür dilemiş, sırf iletişim yeniden kurulsun diye kendi haklarından vazgeçmişti. Böylece Yusuf Bey her yeni tartışmada aynı silaha başvurabileceğini öğrenmişti. Uzayan sessizlik sağlıklı bir mesafe değil, en keskin iktidar manevralarından biridir. Konuşmak yerine görmezden gelmek, karşı tarafın sesini kısmanın en acımasız yoludur. Çözümse bu cezayı hak ettiğinizi düşünmek yerine onun bir manipülasyon olduğunu fark etmektir. Sessizlik, sizin onayınız olmadan asla bir rehin aracına dönüşemez. Sağlam ilişki, zor konuşmalardan kaçmayandır. Eğer ilişki sadece korku ve suçlulukla ayakta kalıyorsa, o artık sevgi değil, bağımlılıktır. Ve işte tam burada önemli bir soru belirir. Mesafeyi seçmek gerçekten kaybetmek midir? Yoksa onurunuzu korumanın tek yolu mu? Bu sorunun cevabını lütfen yorumlarda bize belirtin. Çünkü diyalogtan kaçmak sevgiden değil, korkudan doğar. Şimdiye kadar gördüğümüz tüm işaretler, küçümseme, şantaj, rekabet, geçmişin yükü, sahte cömertlik, kamuya açık aşağılama ve cezalandırıcı sessizlik tek bir noktada birleşiyor. İç huzurunuzu yavaş yavaş tüketmek. Peki çıkış yolu nedir? Freud'un da dediği gibi, yetişkin olmak, çocukluğun elinize bıraktığı zincirleri reddetmektir. Bu zincirler bazen görünmez onay beklentileri, bazen de ömür boyu taşınan suçluluk duygularıdır. Onları fark etmek özgürleşmenin ilk adımıdır. Koşulsuz sevgi, sınırsız tahammül değil, şefkatle çizilmiş sınırdır. Sizi küçülten, özgürlüğünüzü elinizden alan, onurunuzu zedeleyen davranışları kabul etmek zorunda değilsiniz. Mesafe koymak nefret anlamına gelmez. Bazen geriye kalan saygıyı korumanın tek yoludur. Birine, hayatımda olmanı isterim ama bu koşullarla değil diyebilmek, hem kendinize hem ona gösterdiğiniz bir dürüstlüktür. Sorumluluklarınızı üstlenirsiniz ama başkasının boşluğunu taşıyamazsınız. O çizgi sizin huzurunuzdur. Değeriniz sizi küçümseyen bakışlarda değil, yürüdüğünüz yolun kendisindedir. Belki siz de bu anlatılanlarda kendinizi buldunuz. Belki yıllardır içinizde taşıdığınız kırgınlıkların aslında ortak bir adı olduğunu fark ettiniz. En değerli özgürlük, varlığını dilenmek zorunda kalmamaktır. Eğer bu işaretlerden bazıları size tanıdık geldiyse, yalnız değilsiniz. Binlerce kişi aynı sessiz yükü taşıyor. Ve belki de bugün yeni bir hayatın tohumunu atma zamanı. Ve belki de bugün kendinize vereceğiniz en güçlü söz şudur: varlığımı dilenmeyeceğim, ışığımı kısmayacağım. Eğer bu işaretler size tanıdık geldiyse, videoyu beğenerek başkalarının da görmesine yardımcı olabilirsiniz. Abone olun çünkü burada her hafta huzurunuzu korumanız için yeni adımlar paylaşıyoruz.